Merhaba oyun severler. Bir Alan Wake bölümünde daha sizlerleyim. Bir yandan manyak FBI ajanından kaçarken diğer yandan da karımızı kaçıranlarla buluşmaya çalışıyoruz. Elimizde hala silahımız yok. Sadece el fenerimiz, işaret fişeklerimiz ve flashbangler var. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Oraya varmadan kesin saldırıya uğrayacağız. Ne dedim ben? En azından cephanemiz var. Bunu da alalım şuradan. Yalnız tüfek mermimiz var da tüfeğimiz yok. O hoş değil. Karanlığın içinden canım, koşarak koşarak gel bana gel. O baltalı yüzün gayrı gülsün. Hop. Hop. Şimdi gel bakalım. Işığın içine güzel sığındık. Işığın içinde kalmaya devam edelim. Aha. Çifteyi de aldık. Yuh ama. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Evet, bu kadar adama cephane harcanmaz. Tek bombayla halledersin. Sen kalabaymışsın. Topuk. Dayı. Uzak dur benden. Ne saldırdınız canım böyle? Şöyle arkamızı gene sağlam alalım. In light you can hurt them. Işık varken onlara zarar verebilirsin. Aman ne güzel. Onu biz de biliyoruz. Kaçacak yerimiz olsun. Şurada sanki bir şey gördüm ben. Aha, sayfa. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage.
before it flew at me again. Şöyle arkamızı sağlama alıp yola devam edelim. Burada bir şey var mı? Yok. Orada bir ışık var. Sayfayı aldık. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Hiç yoktan iyidir. Bakayım. Tüfek vermemiz oldu. Bu da güzel. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Daha çok ses kaydı dinletiyor gibi. Terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Zula bulduk. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Takip et yazısı vardı. Edelim bakalım. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Aha. Karanlık tarafından ele geçirilen insanlar yetmedi. Karanlığın kendi zift gibi damlaları yetmedi. Şimdi bir de eşyaları ele geçirip üzerime fırlatıyor.
Alnımızın çatına yedik yahu. Bu arada aklınızda bulunsun, her oyunda olduğu gibi tüpleri vurup patlatabiliyorsunuz ki ışık, ateş, anladınız siz onu. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. "Pretty girl," she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Rose kendini de yaktı, bizi de yaktı. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The Daha Büyük darkness Fener. was anything, and it was getting closer. Güzel. Şimdi şu çevrenize iyi bakın. Çevreyi ne kadar iyi kullanırsak buradan o kadar rahat sağ çıkacağız. Şimdilik hiçbir şey bize saldırmıyor. Neden? Çünkü mekanı terk etmeye çalışmadık. Ama çalıştığımız anda hiçlikten belirip üzerimize çökecekler. Hazır mıyız? Son 2, 3, 4. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Gel bakalım. Ya. Evet. Bu bölüm biraz ders niteliğinde oldu. Kapalı alanda çifteyle kendimi daha rahat hissedeceğim muhtemelen. Derken geri basın lan. Ders dedik ama İnanmıyorum ya, harcadılar. Bu kadar olur. Bizim hatamız çok dibine girmek oldu. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay kaçılabilecek bir şeyde çok saçma bir şekilde öldük. Gerçekten ders babında bir video oldu. Hem nasıl davranmanız gerektiğine dair hem de nasıl davranmamanız gerektiğine dair. Gene alacakaranlık bölümü. Unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight.
Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. Kanma. Dudağında uçuk çıkacak. Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host... Dudağında uçuk çıkmasa bile başka bir yerinde başka şeyler çıkabilir. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. Danny had stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Walter tried to kill it. Danny ve Walter dediği de işte o nezarethanede denk geldiğimiz amca, bize ışıkları açtıran, Unaffected. radyoya bağlanıp pet ile konuşan. After Walter managed to kick it down the cellar stairs, fear took over. He ran, got behind the wheel, gunned the engine. The booze wouldn't make him forget, but he knew he had to try. In Night Springs. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Bunu size özellikle okuttum. Nedenini görürsünüz şimdi. Foreshadowing. Hoppa. Kaç acım kaç. Oh. Evet üzerinden falan geç ışığın. Buldozerler de saldırmaya başladı. Oysa adamın tek istediği eşini kurtarmaktı. Ondan önce de tek istediği birazcık kafasını dinlemek. Ondan da önce tek istediği birazcık iki satır bir şeyler yazabilmek. Peki şimdi neyle uğraşıyor? Üzerine saldıran karanlık buldozerler. Kafasını patlatmak için üzerine uçan borular. Karanlık tarafından ele geçirilmiş şeytani tipler. Kendisine durduk yere ateş açan polisler ve FBI ajanları. Hayat Alan Wake'e zor. Var mı sağda solda girilecek bir yer? Yok tabii ki. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now.
Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.